Nigir Dünyası'na merhaba arkadaşlar. Bugün şu elimde görmüş olduğunuz tozluğu yapacağız. Biliyorsunuz bu aralar tozluklar revaçta ve bununla takım diğer aksesuarlarda. O yüzden size şöyle herkesin yapabileceği çok basit tığ işi bir tozluk örmeye göstereyim dedim. Bir günde ikisini de örüp, yani bir gün bile sürmüyor, 2-3 saatte örersiniz. Kısa sürede örüp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Veya çok güzel hediyedir bu. Genç kızlarımıza falan çok beğenerek kullanacaklarını düşünüyorum. Bunun için şöyle orta kalınlıkta, çok ince değil bu, orta kalınlıkta 240 metre uzunluğunda 100 gram 240 metreydi. %100 akrilik bir ip kullandım ve ona uygun olacak şekilde 3 milimde yün tığım var. Daha sonra tabii bir de makasa ihtiyacımız var. Bu kadar. Şimdi zincir çekerek başlayacağız. Bunun için 17 tane zincir çekiyorum. İlk önce lastik kısmını yapacağız. Şu lastik kısmını şu şekilde örüyoruz. Daha sonra bittikten sonra birleştirip şunları örüp bitireceğiz. Böyle tuttum. Doladım. Böyle çıkarıyorum. Bundan sonra saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane zincir çekiyorum. 17 zincir çektikten sonra yalancı sık iğne yapacağız. Tığımızın başını doladık. Buradan 2 zincir atlıyorum. Bakın bunu atlıyorum. Bundan başlayarak yalancı sık iğnemizi yapıyoruz. Yani hepsini birden çekiyoruz. Yine başını doladım. Bir sonrakine başını doladım. Bir sonrakine. Her birine yapıyorum. Toplamda 15 tane yalancı sık iğnem olması gerekiyor. Bu 15 tane başlangıçtaki şu ilk şurada zincir olan var ya, şurası. Onu saymıyorsunuz. Şu yaptığınız direkleri sayıyorsunuz. Bakın bende 4 direk var. 5.'yi yapıyorum. Bunlar 15 adet olmalı. Bu şekilde hepsini birden çekerek 15 tane yalancı sık iğne yapıyorum. Sonuna kadar bunu yapacağım. Sonuna geldim. 1-2 zincir çekiyorum ve arka tarafı dönüyorum. Yine başını doladım. Şimdi bunun üstüne yapacağız ama lastikteki şu üstteki böyle kabartı gibi durması için şunu yapmamız lazım. Normalde sık iğne yaparken şuradan gireriz. Böyle buradan çıkarız ve tığımızın üstünde 2 tane tel olur. Bakın. 2 tane tel var. V'ler var yani. O V'lerden değil de buradan girmeyeceğim. Şöyle çeviriyorum. Ortadan, şu ortadan girip arkadan çıkacağım. Yani tek telden yapacağız. Bu işlemi yaparken de şimdi 2 zincir çektim. Hemen buradaki dibindekinden başlayın. Tamam mı? Zincir değil, hemen şurada. Bakın şunun hemen üstünden başlayacağız. Buradan giriyorum. Ve yine yalancı sık iğne yapıyorum. Başını doladım. Bir sonraki buradan giriyorum. Yine başını böyle çektim. Başını doladım. Yine bakın yan çeviriyorum. Şöyle buradan girmiştim. Bir sonraki buradan başını doladım. Bir sonraki başını doladım. Bir sonraki. Hep tek telinden alıyorum. Bakın burada kabarcıklar oluşuyor. Şu şekilde. Bu sırayı da böyle sonuna kadar geleceğiz. 15 adet trabzanımız olacak.
Şimdi sıranın sonuna geldim mi? Sıranın sonundakini yaparken bakın en son buraya bir tane daha yapacağım. Bu son da ben hep öyle yaparım. Tek tel değil, ikisinden birden geçiriyorum. Bak 2 ve 2 tane şey var burada. Tel var. İkisinden birden geçiriyorum ki orası sağlam dursun diye. Bu şekilde oluyor o zaman. Yine 1 2 zincir çektim ve arkayı döndüm. Başını doldum, yine aynı işlem. Bakın hemen burası, şurası dibi ama buradan girmiyorum. Ortadan girip arkadaki telden işlem yapıyorum. Yani hep bu şekilde devam edeceğiz. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar. Peki ne kadar uzunlukta olacak? Benimki 34 sıra olacak. Ama bu tabi sizin bacak çevrenize göre değişir. Sizin mesela botunuzun içinde kalacağı için bu botunuzun uzunluğuna göre ayarlamanız lazım. Etrafını ölçün botunuzun mesela. Şurası botunuzun içinde kalacak. Tam botunuz nereye geliyorsa, işte botunuz buraya kadar geliyorsa, şurası artık nerenize geliyorsa orayı ölçün. Bacağınızın etrafını. Bunu da ona göre örün. Ama çok aynı santimde örmeyin çünkü biraz sıkması gerekiyor. Hani içinde kotunuz da olacak ya da neyin üstüne geçirecekseniz bunu. Bunları hesaplayın. Benimki 34 sıraya denk geliyor. Santimini de veririm birazdan. Bunu o kadar sıra öreceğiz. Yani dediğim gibi santimini ayarlayın. O kadar sıra aynı şekilde hep bu işlemi yaparak şunun tüm uzunluğuna kadar öreceğim ve birleştirmeyi göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ördüm. 34 sıra bu şekilde devam ettim. Ölçüsünü de vereyim. Ayak bileğinizin boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Benimki yaklaşık 22,5-23 civarı oldu. Şurada. Bu kadar oldu. Botunuzun yüksekliğine göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bilek boyunuzun çevresini ölçtüğünüzde. Şu şekilde olacak. Şimdi bu ikisini birleştiriyorum. Yani birleştirmeyi göstereceğim. Şöyle azıcık açalım. Şimdi birleştirirken şöyle üst üste getireceğiz. Daha önceki videolarımda da birleştirmeyi nasıl yaptığımı hani hep göstermiştim. Burada da aynı şekilde birleştireceğim şöyle. Bir buradan bir buradan alarak yapacağız ama ilk önce bağlamam gerekiyor. Bağlamak için de şuranın son tarafından giriyorum. Son zincirimden buradan ilmekten bunu geçireceğim. Sıkıştırayım. İçinden geçiriyorum. İpim ortada olacak. Öncekilerde yaptığımın aynı işlemi yapacağım. Yani bir tel buradan, bir tel de onun karşısından buradan alıyorum. Tığımın başını doladım. Buradan geçirdim. Yine aynı şekilde bu taraftan geçirdim ve tığımın üstündekinden de yine geçiriyorum. Şöyle görürseniz bakın ne yapıyoruz yine. Bir tane bu taraftan, bir tane onun karşısından, şurayı kullanmışız, buradan yine başını doladım. Hepsinin birden içinden geçiriyorum. Bakın şöyle bu şekilde devam edecek. Şimdi ben burayı bir öreceğim, geleceğim, birleştirip şuraya kadar geleceğim. Evet, sonuna kadar geldim, birleştirdim. Bakın şu sıra devamı gibi görünüyor. O yüzden bu tür birleştirmeler hiç belirsiz olduğu için kullanmayı daha çok seviyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Şimdi buraya kadar geldim. Şuraya en son bir zincir çekiyorum. Şimdi bu üst kısmına sık iğne yapacağız. Burayı dolanıp geleceğim sık iğne ile. Zincir çektim. Şuradaki hemen boşluğuma
sık iğne yapıyorum. Çok elinize sıkmadan boşluklara gelecek şekilde bir sonraki boşluğa, dilerseniz şunları da yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben boşluklara yani şu her bir trabzan yalancı sık iğne yaptığımız yer var ya, oralara bir ya da iki tane çektirmemek için oralara her boşluğa ya bir baktım sıkı oldu, işte iki şeklinde yaparak gideceğim. Sık iğnenin adedi aslında çok da önemli değil. Çünkü üstüne bir atlayıp bir öreceğiz. Sonra fazla geldiğinde 2 zincir atlayabilirsiniz. O yüzden oraya çok takılmayın. Sadece şuranın çok sıkı olmamasına, çünkü bazen elimiz çok sık oluyor. Çok sık olmamasına dikkat edin. Ama bakın mesela buradan buraya atlamam çok uzun olacak. O yüzden şu araya bir tane sık iğne yapacağım. Sonra öbürküsünü atladım. Bu ipi de arada gizliyorum bir yandan da. Böyle boşluğa ve sık iğne üstüne bu şekilde bakın sık iğneler yaparak gideceğim. Evet, sonuna geldim. En ilk başta yaptığımız şuradan ilmek çıkarıyorum ve ilmek kaydırarak bitiriyorum. Şimdi 2 zincir çekeceğim. 1 2 başını doluyorum. Şimdi ikili trabzanlar yapacağım. Hemen dibine bir tane yapacağım. İkili trabzanımı yapıyorum. Burada 2 tane var diye kabul edeceğiz. Zinciri de sayacağız. Sonra bir zincir çekiyorum. Başını doladım. Aynı yuvaya ikili trabzanı yapıyorum. Ama burada bekleteceğim. Bakın bir tane aldım, kapatmadım. Yine başını doluyorum. Aynı yuvaya bir tane daha. Yine ilk ikisini alıyorum. Şimdi şiş tığımın üstünde 3 tane var. Üçünü birden kapatıyorum. Bu şekilde yapacağız. Hiç zincir çekmeden başını doladım. Alttan 1-2 tane atlayıp 3. yuvaya bandım ve buraya yine ikili trabzan yapıyorum. Şişimde bekletiyorum. Başını doladım. Aynı yere bir tane daha yaptım. Yine 1 2 3 tane var. Üçünü birden çekiyorum. Araya bir zincir. Başını doladım. Aynı yuvaya yine ikili trabzan yapıyorum. Hepsini birden kapattım. Bakın bu şekilde olacak. İkişer ikişer topluyorum ki şu güzel şuralar böyle birleşik görünsün diye. Bir tane daha göstereyim. Başını doladım. 1 2 boşluk atladım. Üçüncüsüne bir ikili trabzan yaptım. Tığımda bıraktım. Bir tane daha yaptım. Şu an üçünü birden topladım. Araya bir zincir. Yine aynı yuvaya bu şekilde yine üçünü birden kapatıyorum. Bu sırayı bu şekilde bitireceğiz. 2 tane atlayıp devam edeceğiz. Buraya geleceğim. Dediğim gibi arada bir tane kalır ya da 3 tane kalır. Onu araya yedirin. O önemli değil o kadar. Şimdi bu sırayı bitirip geliyorum. Sonuncuya geldim. Bakın burada benim bir zincirim kaldı ama dediğim gibi önemli değil o kadarı. Üçünü birden kapattım. Burada ilkinin tam bu tepesinden zincir olduğu için şöyle alamıyorum. Mecbur aradan geçirmem gerekiyor. İlmek kaydırmayla birleştim. Daha sonra burada bakın ortaya geçmem lazım. Hep ortalara banacağız. O yüzden bu ortaya geçiriyorum. Buradan sık iğne ile yan tarafa geçtim. Hep ortada kalmalıyım. O yüzden birleştirme yerinden yanına geçtim. Şimdi artık bunun aynısını yukarıya yine yapacağım. Yine 1-2 zincirle yukarı çıktım. Başını doladım. Yuvanın içine tam ortaya ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Yine aynı buradaki boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Kapatmıyorum. Başını doladım. Bir tane daha ikili trabzan. Sonra üçünü birden çekiyorum. Başını doladım. Kapatayım. Başını doladım. Bir sonrakine geçiyorum. Aynı yuvaya yine 2 tane topladım. Bir zincir. Yine öbürküne 1
2, üçünü birden kapatıyorum. Bakın bu şekilde üst üste bunları yapacağız. İstediğiniz sırada yapabilirsiniz. Yükseklik ne kadar istiyorsanız ona kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi bir 6 sıra yapmayı düşünüyorum ama yetmezse 7 sırada yaparım. Onu son durumda yine ölçülerini vererek söyleyeceğim. Bu arada ben şu lastiğin ölçüsünü vermemiştim. Lastik kısmının ölçüsü 6 santim. Sorun arkadaşlar. Bu lastiği daha uzun yapmak isterseniz başlangıçta 17 zincir çekmiştik. Onu arttırabilirsiniz. Şimdi ben bunun üstünde öreceğim. Geleceğim. Evet, gördüğünüz gibi bitirdim. 6 sıra yaptım. 6 sıra yapınca tam güzel oldu. Toplam boyunu yine vereyim. Toplamda 12 santim oldu. Yani 6 santim bu lastik kısmı, 6 santim de üst kısım. Daha uzun olmasını isterseniz bir iki sıra daha gidebilirsiniz. Şimdi en üstte bir de sık iğne geçeceğim ve bitirmiş olacağız bunu. Şöyle bağlamıştım ben. Buraya yana geçtim. Şöyle yapalım. Bir zincir çektim. Bir ortaya yapacağım sık iğne. Bir de her bir trabzanın üstüne. Yine şu ortadaki boşluğa. Ve trabzan üstüne. Aslında her V'ye yapmış gibi oluyorum. Üstten baktığınızda şurada V'ler var ya. Trabzanın üstü şurası. Ama giremedim. Bunlardan her birine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane orta boşluğa, bir tane trabzana. Yine bir sonraki orta boşluğa, bir tane trabzana. Çok bol gelirse size bu, mesela benim yaptığım şu an böyle görünüyor. Ama derseniz ki yani bol bu birazcık daha sık olmasını istiyorum. Direkt bu boşluk yerine şuraya, 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 şuraya şeklinde de gidebilirsiniz. Size kalmış. Zaten ben bu boşluktan girince şu trabzanın üstü gibi oluyor. Ondan dolayı çok da önemi yok aslında. Önemli olan düzgün durması. Çok da sıkmasın çünkü bu baldırınıza denk gelecektir. Baldıra denk geldiği için orası biraz daha büyük. Bu sefer sıkar. Böyle kenarına da sık iğne geçip bitireceğim. Evet, son sık iğnemizi de yapıyorum. Ve burada ilk başlangıç kısmından girdim ve ilmek kaydırmayla birleştirdim ve bir sık iğne yaptım. Burada sıkıştırdıktan sonra keselim. Daha sonra ben bunu arkaya saklayacağım. İçine. Yani orayı görmeyin şimdilik. Video uzun olmasın. Evet. Tozluğumuz bu şekilde oldu. Çok basit. Bir günde ikisini de örüp yani şöyle 2 saatte falan toplam ikisini de örüp kullanmaya başlayabilirsiniz. İstediğiniz ipten olur. Benimki hafif yünlü bir ipti. Orta kalınlıkta bir ip kullanmıştım. O yüzden bence çok hoş oldu. Kalıp gibi de duruyor yani. Böyle bunun mesela daha sonra eldivenini ve beresini de yapıp takım olarak da kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdilik Nigar'ın Dünyası'ndan bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.